Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mikrofon aldım, mikrofonum var artık. Bugün size Katar'la ilgili şaşıracağınız bazı bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar Katar nerede bulunuyor? Katar, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi ve tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan arkadaşlar. Fakat blokaj nedeniyle kara sınırları kapatıldığı için şu an sadece deniz ve hava yoluyla buraya ulaşım mümkün. Katar aslında o kadar küçük bir yer ki yani yüz ölçümü İzmir kadar diyebilirim. Zaten bir yerinden bir yere ulaşmak 1-2 saatten daha fazla sürmüyor. Ve Katar'ın başkenti Doha. Ya Doha'dan başka şehirler var ama o kadar uzak ki birbirinden. Daha çok yerleşim Doha'da diyebiliriz aslında. Katar doğalgaz ve petrol yataklarını keşfetmeden önce geçimini inci ve balıkçılık ticaretinden elde ediyordu. Haliyle de bu kadar zengin değildi. Katar doğalgaz ve petrol yataklarını keşfettikten sonra tabii ki ekonomisini enerjiye dayalı bir sisteme çevirdi ve bugün dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi haline geldi ve kişi başına düşen milli gelir olarak da dünyanın en zengin ülkesi olarak geçiyor. Katar'ın resmi para birimi Katar riyali arkadaşlar ve dolar kuru sabit. 1 dolar yaklaşık 3.64 riyal ediyor. Katar'ın bugünkü şeyhi Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'dir arkadaşlar ve halk gerçekten Şeyh Tamim'e çok saygı duyuyor. Katar'da bulunan birçok gökdelende, binalarda, arabaların arka camlarında vesaire her yerde onun portresini görmeniz mümkün. Arkadaşlar Katar'la ilgili size çok şaşıracağınız bir bilgi vermek istiyorum. Katar o kadar küçük ve nüfusu o kadar az ki özellikle Katarlıların nüfusu 300 bini geçmiyor aslında. Ve totalde Katar'da yaşayan toplam nüfus da 2,5 milyondan biraz daha fazla. Burada her şey 2022'de gerçekleşecek Dünya Kupası için hazırlanıyor aslında. Bu yüzden yapılan birçok altyapı ve stadyum projelerine 200 milyar dolardan daha fazla para harcadı Katar devleti. Bu büyük projelerden bir tanesi de Doha Metro projesiydi. Daha önceki videomda anlattığım üzere orada bir süre çalışmıştım arkadaşlar. Hatta buraya geliş serüvenimde de ilk staj yaptığım yer o projeydi. Normalde Dünya Kupası Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşirken Katar'ın sıcaklık şartlarından dolayı bu tarihi Kasım ve Aralık ayına ertelediler arkadaşlar. Burada çöl iklimi görülüyor ve yazın sıcaklık şartları hissedilende 55-60 dereceye kadar çıkıyor aslında. Kasım ayı şu anda Türkiye'de artık yavaş yavaş kış gelmeye başladı ama burada hala fark ettiyseniz askılılarla rahatlıkla gezebiliyorum ve bugün aracımda 32 derece gösteriyordu sıcaklık. Hala sıcak burası. Burada gölgede olduğum için bu kadar rahatım ama açık alanda gerçekten sıcak hala hava. Burada zaten bu sıcaklık şartlarından dolayı da açık alanda çalışan şirketler, şantiyeler vesaire yaz tarifesi uygulamasıyla çalışıyorlar. Katar 30 yıl sonra doğalgaz ve petrol yataklarının biteceğinin farkında olduğu için Katar aslında eğitim ve Ar-Ge merkezi haline getirmeye çalışıyor. Bu yüzden de çok fazla yatırım yapıyorlar aslında. Burada birçok yüksekokul, Katar Üniversitesi gibi çok yüksek kalitede eğitim kurumları mevcut. Ve asıl amaç Katar'ı Orta Doğu'nun en iyi eğitim merkezi haline getirip bütün bölgeden insanların gelmesi için onları teşvik etmek aslında. Bilinenin aksine her Katarlı ultra zengin değil aslında arkadaşlar. Fakat nüfusları az ve devlet zengin olduğu için ve bunu halkına dağıttığı için de zaten gelecek kaygıları yok. Ve bir kısmı da evet çok yüksek gelire sahip. Zaten burada devlet Katarlılara o kadar fazla imkan sağlıyor ki burada hiçbir Katarlı elektrik, su, hastane ve eğitim masraflarına ücret ödemiyorlar. Zaten Katar'da halihazırda şu anda vergi sistemi de mevcut değil. Devlet Katarlıların iyi eğitim almasına çok önem veriyor. Bu yüzden de Katarlıları yurt dışına gönderip bütün eğitim masraflarını Katar hükümeti karşılıyor. Tabii bütün Katarlılar yurt dışına gitmek zorunda değil. Burada da çok iyi eğitim olanakları mevcut. Fakat yurt dışına gitmek isteyen Katarlılar için de devletin halihazırda anlaşmalı olduğu birçok okul mevcut ve dünyanın her yerinde bu anlaşmalı oldukları okullara Katarlıları rahatlıkla gönderip bütün masraflarını karşılayabiliyorlar aslında. Fakat devletin normal olarak tek bir şartı var. O da eğitim aldıktan sonra yani mezun olduktan sonra Katar'a geri dönmek zorunda olmaları. Çünkü aslında orada alınan eğitimi Katar kendi ekonomisine kazandırmak istiyor ve bu da bence çok mantıklı bir şey. Böyle bir imkana sahip olmaları bence Katarlılar için çok büyük bir avantaj. Zaman zaman hep şunu söylediğim oluyor yani. Gerçekten de insan bazen hayata neden Katarlı olarak gelmedim ki diye bir soruyor kendine. Ve devlet eğitim sürecindeki Katarlılara her ay 10.000 ile 60.000 riyal arasında hibe veriyor arkadaşlar. Bunu da Katarlı bir arkadaşımdan öğrendim. Buradaki hiyerarşik düzey çok uç noktalarda. Çünkü lokallerin maddi düzeyi çok yüksekken işçi sınıfının da bir o kadar düşük maalesef arkadaşlar. Ve ülkenin çok büyük bir çoğunluğunu da işçi sınıfı oluşturduğu için bu farkı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu işlerde genelde
Filipinliler, Hintliler, Bangladeşler, Nepalliler vesaire gibi devam ediyor. Yüksek gelirli Katarlıların yaşam tarzını az çok tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi çok fazla lüksüne düşkün ve privacy yani gizliliğe o kadar önem veriyorlar ki bu yüzden de apartman daireleri gibi ortamlarda yaşamayı çok fazla tercih etmiyorlar. Katarlı aileler genelde müstakil evlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ve her evde genelde birçok hizmetçi bulunuyor. Çocuklar için, bahçe için, ev için de restoranlara oturduğunuzda genelde Filipinli bakıcılarla Katarlı çocukları çok fazla görebilirsiniz sokaklarda. Katar dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü burada hiçbir şekilde hırsızlık, tecavüz, cinayet vesaire gibi olaylar gerçekleşmiyor. Hatta o kadar rahatız ki burada arabaymış, evmiş hiçbir şeyi kilitleme alışkanlığımız yok diyebilirim. İnsanlar zaten burada çalışmaya geldiği için deport olmaktan yani ülkelerine dönmekten, gönderilmekten çok korkuyorlar. Umarım bu alışkanlığı Türkiye'de sürdürmem çünkü Türkiye'de başıma gerçekten çok kötü şeyler gelebilir. Biraz size Katar'daki trafik cezalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. O kadar çok ceza yedim ki. Burada trafik kurallarına çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar çünkü hiç gözünüzün yaşına bakmıyorlar. Burada bir kırmızı ışıktan geçmenin cezası yaklaşık 6.000 riyal. Bu da ne demek? Bu da 13-14 bin Türk lirası demek arkadaşlar. Yani burada kırmızı ışıktan geçmekten korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Zaten bütün her yerde kameralar, radarlar olduğu için geçtiğinizde hiçbir şekilde affı yok. Kırsal bölgelerde kamera olmuyor ama genel olarak her yerde kamera var diyebilirim. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar burada Katarlı değilseniz mülk satışı size kesinlikle yasak. Hiçbir şekilde mülk satışı talep edemiyorsunuz. Tek bir yer hariç, o da benim şu an bulunduğum The Pearl dediğimiz İnci Adası diye geçen bölgede sadece 100 yıllık satışlar gerçekleşiyor. Katar'da açık alanda alkol tüketimi kesinlikle yasak arkadaşlar. Eğer yakalanırsanız anında deport edilirsiniz. Mekanlarda da arkadaşlar fiyatlar inanılmaz pahalı. Ki bir bira 50 riyalden başlıyor. Vodka, cin vesaire de minimum 60-70 riyalden başlıyor arkadaşlar. Şu an söyleyeceğim şeyi ilk duyduğumda inanılmaz şaşırmıştım. Eminim siz de çok şaşıracaksınız. Burada hiçbir şekilde alkol satışı gerçekleşmiyor. Yani bir markete gidip alkol alamıyorsunuz. Alkol, domuz eti vesaire gibi satışı gerçekleşen sadece tek bir yer var. Orası da QDC diye bir yer ve sadece orada eğer izin kartınız varsa yani permit kartı dediğimiz kartınız varsa bu alışverişi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben 2 senedir burada yaşıyorum. Benim bile permit kartım hala yok. Şimdi bu permit kartı için sponsorunuzun ya da şirketinizin aracılığıyla bu kartı alabiliyorsunuz. Ben de böyle bir talepte bulunmadım açıkçası. Katar'ın sanırım beni en çok üzdüğü özelliklerinden bir tanesi kıyafet kuralları. Yani dress code dediğimiz bir durum var arkadaşlar burada. Belirli yerlerde belirli kıyafetleri giyilmenize müsaade etmiyorlar. Diyeceksiniz ki sen nasıl böyle her gün rahat giyiniyorsun, her gün açık giyiniyorsun. Instagram'daki fotoğraflarımda da gerçekten çok rahat olduğum belli oluyor. Ama biz daha çok bizim gibi insanların takıldığı mekanlarda, yerlerde vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. Orada da bu problem olmuyor. Fakat açık alanlarda özellikle Katarlıların çok bulunduğu alanlarda vesaire bu durum çok rahatsız edici olabiliyor. Burada açık alanda öpüşmek, sarılmak vesaire kesinlikle yasak. Yani karı koca olsanız bile devlet buna hiçbir şekilde müsaade etmiyor ve bunun çok ciddi cezaları var. Yani bir polis sizi görürse ya da birisi sizi şikayet ederse başınız ciddi belaya girebilir arkadaşlar. Arkadaşlar Türkseniz rahatlıkla Katar'a gelebiliyorsunuz çünkü Türklerden vize talebinde bulunmuyorlar ve 3 aya kadar oturum izniniz oluyor. Şu an siyasi ve ticari ilişkileri Türkiye ile Katar'ın gerçekten çok iyi bir boyutta ve umarım bozulmaz bu durum. Zaten blokajdan sonra Türkiye'ye biliyorsunuz Katar'a çok büyük yardımda bulundu. Bu yüzden buradaki süpermarketlerde, mağazalarda birçok yerde Türk markalarına rahatlıkla rastlayabilirsiniz. Bu konuda biz çok sevinçliyiz çünkü biliyorsunuz yemek kültürü burada çok farklı fakat burada birçok Türk restoranı var, birçok Türk markası var. O yüzden bu konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ramazan ayında arkadaşlar burada hayat duruyor diyebilirim.
Müslüman olup olmamanız hiçbir önem taşımıyor. Özel sektörde ya da kurumlarda bütün iş saatleri yarım güne düşüyor ve sadece öğlen 2'ye kadar çalışıyorsunuz. Yani iftar saatine kadar hiçbir mekanın açık olmasına devlet izin vermiyor. Yani iftara kadar dışarıda, açık alanda kafe, restoran hiçbir şekilde çalışmasına müsaade edilmiyor. Zaten Ramazan ayı boyunca alkol satışı komple yasak oluyor ve o mekanlar kapatılıyor genelde. O yüzden Ramazan aylarında Müslümansanız ve oruç tutuyorsanız gerçekten devlet bu konuda size inanılmaz yardım ediyor diyebilirim. Arkadaşlar bugünkü içeriğimin de sonuna geldik. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Herhangi bir içerik beklentiniz varsa ya da yorumunuz varsa, eleştiriniz varsa videonun kalitesiyle ilgili, sesiyle ilgili vesaire lütfen bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Birazcık ön bilgi vermem gerekirse bir sonraki videoların içeriğiyle ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum ki eğer ilginizi çekerse ilerleyen videolarda beraber beni izlemeye devam edersiniz. Buradaki maaşlar nasıl, iş hayatı nasıl, yaşam nasıl, kiralar nasılla ilgili daha detaylı rakamlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü ben burada çok pahalı diyorum, şu diyorum, bu diyorum ama rakamlarla ilgili hiçbir bilginiz yok. Bu yüzden de birazcık rakam bazında da konuşmak istiyorum ilerleyen videolarda. İlk başta size gerçekten faydalı olacak içeriklerle ilerlemek istiyorum ve size bilgi vermek istiyorum aslında burayla ilgili. Daha sonra ilerleyen zamanlarda biraz daha kendi özel hayatımla ilgili konuşabiliriz. Biraz daha kendi günlük vloglarımı yayınlayabilirim YouTube'da. Bu şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum şu anda. Arkadaşlar bana vakit ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.